Merhaba değerli izleyiciler, Sağlam Para kanalına hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin son dönemde yaşadığı siyasi çalkantıların ekonomiye nasıl yansıdığını ve bu kaotik ortamdan kimlerin kazançlı çıktığını masaya yatırıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, döviz kurlarındaki ani yükseliş ve halkın alım gücünün erimesi. Peki bu krizin kazananları ve kaybedenleri kimler? Gelin bu soruların yanıtlarını birlikte keşfedelim. 19 Mart 2025 Türkiye için dönüm noktası niteliğinde bir gün oldu. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ülkedeki siyasi gerilimi yeniden zirveye taşıdı. Bu olay Türkiye'nin risk primini artırdı, döviz kurlarında sert yükselişlere yol açtı ve altın fiyatlarını tarihin en yüksek seviyesine çıkardı. Borsa İstanbul ise adeta çöktü. Endeks %6,71'lik bir düşüşle devre kesici uygulamasına geçti. Peki bu kaos kimin işine yarıyor? Siyasi belirsizlik ekonomiyle öyle iç içe geçmiş durumdaki her krizde olduğu gibi bazı aktörler bu ortamı bir fırsata dönüştürmeyi başarıyor. İktidar İmamoğlu'nun gözaltısını bağımsız yargı süreci olarak nitelendirirken muhalefet bu durumu hukukun ayaklar altına alınması şeklinde tanımlıyor. Ancak tartışmalar ne yönde ilerlerse ilerlesin, sonuç halk için aynı. Cebindeki para her geçen gün eriyor. Dolar, Türk lirası karşısında 41,5 seviyesine kadar tırmanırken, gram altın 4000 TL'yi aştıktan sonra 3800 TL civarına geriledi. Borsa İstanbul ise tarihinin en sert düşüşlerinden birini yaşadı. Bu tablo, siyasi gerilimin ekonomiye vurduğu ağır darbeyi gözler önüne seriyor. Ama birileri için bu tam anlamıyla bir kazanç kapısı. Her ekonomik kriz beraberinde fırsatçıları getirir ve bu olay da istisna değil. Yatırımcı çevrelerden gelen bilgilere göre gözaltı kararından önceki günlerde piyasalarda büyük bir döviz çıkışı yaşandı. Merkez Bankası kuru stabilize etmek için tarihin en büyük müdahalelerinden birini gerçekleştirerek 8 milyar dolarlık satış yaptı. Bankacılar bir gecede milyarlarca dolarlık döviz hareketliliği olduğunu rapor ediyor. Altın ve dövizdeki ani alımlar bazı grupların önceden pozisyon alarak bu kaostan ciddi karlar elde ettiğini gösteriyor. Kaybeden ise her zamanki gibi halk, enflasyon yükselirken geçim derdi büyüyor. Türkiye'nin ekonomik tarihinde bu tür krizler ne yazık ki yeni değil. 1994'teki devalüasyon, 2001 bankacılık krizi ve 2018'deki kur şoku. Hepsi siyasi belirsizliklerin ve yanlış ekonomik politikaların birleşimiyle ortaya çıktı. O dönemlerde döviz kurları fırlamış, borsa çökmüş ve bazı yatırımcılar doğru hamlelerle servetlerine servet katmıştı. Ancak bu krizlerde dikkat çeken bir ortak nokta var: güvenli liman arayışı. Altın ve gümüş her zaman olduğu gibi bu tür kaotik dönemlerde yatırımcıların sığındığı en güvenilir varlıklar oldu. Örneğin 2018 kur şokunda altın fiyatları %30'un üzerinde artış göstermiş, 2001 krizinde ise gümüş değerini koruyarak yatırımcılar için bir kalkan görevi görmüştü. Bugün de benzer bir senaryo ile karşı karşıyayız. İmamoğlu'nun gözaltısı sonrası altın gram fiyatı 4000 Türk lirasını aşarak rekor kırdı, gümüş ise ons başına 1169 Türk lirası seviyesine ulaştı. Ancak bu kez halkın sırtındaki yük çok daha ağır. Modern Türkiye'de bu krizlerin etkileri daha yıkıcı bir boyuta ulaşmış durumda. Altın ve gümüş servetini korumak isteyenler için bir çıkış yolu sunuyor ama halkın büyük bir kısmı bu güvenli limanlara erişmekte zorlanıyor. Türkiye, uluslararası yatırımcıların gözünde giderek daha riskli bir ülke haline geliyor. JP Morgan, Türkiye için enflasyon tahminini %27,2'den %29,5'e revize etti. Bu, risk primlerinin artacağı ve yabancı sermaye girişinin azalacağı anlamına geliyor. Merkez Bankası 8 milyar dolarlık müdahalesiyle lirayı savunmaya çalışsa da bu hamle uzun vadeli güveni tesis etmekte yetersiz kalıyor. Siyasi belirsizlik ve hukukun üstünlüğüne dair endişeler Türkiye'nin ekonomik geleceğini gölgeliyor. Demokrasi ve hukukun temelleri zayıfladıkça ekonomi de bu çöküşten payını alıyor. Türkiye
Şu anda dünyada enflasyonun en yüksek olduğu 5. ülke konumunda ve Dünya Hukuk Endeksinde 117. sırada yer alıyor. Bu durum halkın geçim mücadelesini zorlaştırırken krizden kâr eden bir azınlık yaratıyor. Adalet ve demokratik değerler zedelendikçe halkın cebindeki paranın değeri de eriyor. Sonuçta bu krizin faturası yine en çok halka kesiliyor. Değerli izleyiciler, şimdi sizlere G4SME'nin heyecan verici çekilişlerinden bahsedelim. Kinesis, ekonomik belirsizliklere karşı sağlam para sunan bir platform olarak dikkat çekiyor ve şu anda 3 muhteşem çekilişle karşınızda. İlk çekilişte $100 kazanma şansı var. Bu, altın ve gümüş destekli bir dijital para birimiyle servetinizi koruma fırsatı demek. İkinci çekiliş, Kinesis altın bonolar setini sunuyor. Altın destekli bu banknotlar hem koleksiyonluk bir değer taşıyor hem de pratik bir para birimi olarak kullanılabiliyor. Son olarak Florida Goldback seti ödülü, gerçek altınla üretilen bu banknotlar yerel işlemlerde kullanılabilen eşsiz bir koleksiyon parçası. Hemen şimdi katılın ve bu değerli ödüllerden birini kazanma şansını yakalayın. Detaylar için açıklamaları kontrol edin. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi geleceği belirsizlikler ve adalet arayışıyla şekilleniyor. Peki, sizce bu kriz ülkeyi nereye götürecek? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer bu analizimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.